Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere engelli hayvanlar için ücretsiz yaptığımız yürüyüşlerle alakalı olan bir takım görüntüler paylaşacağım. Amacımız zaten ücretsiz yapıyoruz. Birçok noktaya ulaşabilmek, imkanı olan kişilerin bu şekilde boş vakitlerini değerlendirerek birçok ilimizde engelli hayvanlara ihtiyacı olan yürüyüşleri yapılabilmesini sağlayabilmektir. Çok zor değil açıkçası. Sadece zaman gerektiriyor biraz. Dolayısıyla bu fikrin nereden çıktığını öncelikle merak edenler olacaktır. Yaklaşık 5 yıl önce Reyhanlı yolunda yol kenarında sefil bir halde bulduğumuz eşim tarafından bulunan bir köpeğimiz. Biz öncelikle trafik kazası sandık, fakat daha sonrasında öğrendiğimiz kadarıyla bir takım gördük tanıklar neticesinde öğrendiğimiz kadarıyla bu yavrucağıza tecavüz edilmiş, sopayla dövülmüş ve beli kırılmış. Biz burada çare bulamadık, Mersin'e götürdük kendisini. Ameliyat süreçleri, fizik tedavi süreçleri noktasından sonra felçli kaldı bu canımız. Sonrasında yürüteçleri merak ettik, piyasa araştırması yaptık. Fakat çok maliyetli olduğunu öğrendik. Ama yapmalıydık biz bunu, yürütmeliydik yavrumuzu. İsmi de Kömür Komuş bu arada. Sonrasında bir takım YouTube videoları izleyerek, Türkiye genelinde gönüllü olarak bu iş yapan arkadaşların videolarını izleyerek, görsel olarak bir yürüteçte neler olması gerektiğini çözerek yapmaya başladım. Nitekim başarılı da olduk. Fakat kömürün ön ayağında da sıkıntı olduğu için çok fazla böyle yürüyemedi. O tarihten itibaren artık çevremizde duyan arkadaşlar, bilenler vasıtasıyla birçok noktaya ulaştık. Şimdiye kadar yaklaşık 150'ye yakın yürüteç taleplerini karşıladık. Dediğim gibi yani biz sokak hayvanları noktasında varımızı yoğumuzu ortaya koymuş kişileriz. Bu canımız da o sokağa atılmıştı. Takım arkadaşlarımdan bahsedeyim ben. Bu yavrumuz Ateş. 1,5 yıl önce Belen'de çıkan yangında ayakları, yüzünün bir kısmı yanmıştı. Sahiplendik biz Ateş'i. Derneğimiz binasında kalıyor. Neredeyse kül olmuş ormanlık alandaki yangından şans eseri kurtuldu. Bulunduğunda arı kovanlarının arasındaydı, saklanıyordu. Bir deri bir kemik kalmıştı, korkuyordu. Hatay Belen'deki yangından geriye mucize bir kurtuluşun hikayesi de kaldı. Burada arı kovanları var ve bir de o arı kovanlarını bekleyen bir köpek. Ve mucize eseri nasıl olduğu bilinmiyor ama işte bu arı kovanları ve bu köpek alevlerden kurtulmayı başardı. NTV'deki haber üzerine hayvanseverler harekete geçti. NTV kameramanı Cumhur Çatkaya görüntüleri kaydettiği alanı tarif etti. Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği görevlileri müftülük mevkiindeki afetzede köpeği buldu. Yüzünde yanıkları vardı. Hayatta kalmaya çalışıyordu ve başardı. Yavru köpek kliniğe götürüldü. Tedavisi ve bakımları yapıldı. Şimdi ona yaşadığı travmayı unutturacak sıcak bir yuva aranıyor. Bu da aynı şekilde çok iyi bir arkadaş oldular. Sokağa atılmıştı bir kişi daha var. Bunun adı Romeo. Bu da tabii ki yangından dolayı kendisine Ateş adını koydu. Bu benim prensesim. Bu da prensimiz. Adı Romeo. Bana çıraklık yapacaklar. Birlikte birçok işi başarıyoruz kendileriyle. Bir tane daha var. Fena adını koyduğumuz bir arkadaşımız. O da kedi. O da erkek. Sık sık videolarda karşılaşacaksınız açıkçası. Bahsettiğim gibi bu kömürün yürütecini bir nebze yapabildikten sonra daha sonra Türkiye genelinde duyulduğu noktada ulaşan arkadaşlara yapmaya çalıştık. Ve geçen yıl itibariyle arkadaşlarımız neden bir sosyal medya kanalı açmıyorsun? Hani buradaki yaptığın yürüyüşleri tanıtarak Türkiye'de birçok noktaya ulaşabilirsin dediler. Mantıklı geldi. Açtık.
Akabinde talepler çok olmaya başladı. İnanın ben bu kadar fazla engelli hayvan olduğunu çok böyle düşünmüyorum. Türkiye genelinde tabii ki mutlaka vardır ama birebir bu işin içine geldikten sonra daha net öğreniyorsunuz bu takım şeyleri. Sonrasında yine farklı arkadaşların yorumlarıyla ve talepleriyle yaptığımız hareketi dernekleştirme kararı aldık. Neden? Çünkü artık tek başıma yetemiyoruz. Yani biliyorsunuz bizler de maaşlı çalışan insanlarız. Takdir ederseniz belli ödemelerimiz, belli hayat standartlarını sürdürecek bir takım harcamalar yapmak zorundayız. Dolayısıyla sokak hayvanlarının hem beslemesi hem yürüteç malzemelerinin alımı, dernek binası kirası vesaire vesaire zaten aşmış durumda bizleri. Dernekleşme kararı aldık. Fakat ne yazık ki olmadı. Yani olmuyor. Çünkü daha önce çok fazla suistimal edilmiş bu durumlar. Dolayısıyla hani bağış yapacak veya destek olacak arkadaşlar bile kafasına en ufak bir olumsuz bir tutum noktasında biz verilecek olan ücreti veya işte ne bileyim bağışı kabul etmiyoruz zaten. Dediğim gibi yani yine çabalıyoruz. Yine ufak da olsa maaşımızın yattığı, eşimin yine aynı şekilde el beceriyle yaptığı ürünleri satarak elde ettiğimiz gelirlerle yine elimizden geldiğince bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz ve devam da edeceğiz. İnşallah hiçbir hayvan ihtiyaç duymaz ama ne yazık ki çok fazla duyan var. Dolayısıyla hani bu oluşuma destek olacak arkadaşların bu videoyu izleyerek güzel bir hayra vesile olmalarını talep ediyorum, diliyorum. Şimdi yürüteçle ilgili olarak yapılacak aşamaları ben tek tek sizlere bahsedeceğim.